Mısır'ın en görkemli tapınaklarının duvarlarında bir zafer anlatılır, Firavun Ramses, tek başına bütün bir orduyu yenmiştir. Ama taşa kazınan bu hikayenin arkasında, gizlenmiş bambaşka bir gerçek yatar. M.Ö. 13. yüzyıl. Dönemin iki süper gücü, Mısır ve Hitit İmparatorluğu, Suriye topraklarındaki stratejik Kadeş kenti için amansız bir güç mücadelesi içindeydi. Ticaret yollarının kesiştiği bu şehir, kim kontrol ederse bölgenin efendisi olacaktı. Genç Firavun II. Ramses, tahta yeni çıkmış, gücünü kanıtlamak istiyordu. M.Ö. 1274 yılında, 4 büyük tümenden oluşan ordusunu topladı ve Kadeş'i geri almak için kuzeye yürüdü. Ordu, tanrıların adını taşıyan 4 tümenden oluşuyordu: Amon, Ra, Ptah ve Sutek. Yaklaşık 20.000 asker, savaş arabaları ve piyadeleriyle, Orontes Nehri kıyısındaki o kritik şehre doğru ilerliyordu. Yolda iki bedevi Ramses'in karşısına çıktı, Hitit kralı Muyatalli'nin çok uzakta, kuzeyde olduğunu söylediler. Aslında bu adamlar Hititlerin gönderdiği casuslardı ve Firavun'u bir tuzağa çekiyorlardı. Ramses bu yalana inandı ve yalnızca Amon tümeniyle hızla ilerleyip Kadeş yakınlarında ordugah kurdu. Diğer 3 tümen ise kilometrelerce geride, dağınık ve habersiz bir şekilde yol alıyordu. Gerçekte Mukatalli, tüm Hitit ordusunu ve müttefik güçlerini şehrin hemen arkasına, gözlerden uzak bir şekilde gizlemişti. Kibinin üzerinde savaş arabası, sessizce saldırı emrini bekliyordu. Açık arazide ilerleyen Ra tümeni, hiç beklemediği bir anda Hitit savaş arabalarının saldırısına uğradı. Tümen dakikalar içinde dağıldı, askerler panik içinde kaçışmaya başladı. Kaçan askerlerin yarattığı kargaşa, doğrudan Ramses'in kurduğu ordugaha doğru yayıldı. Hitit arabaları peşlerinden gelerek Firavun'un kampını çepeçevre sardı. Ramses, kendi yazdırdığı metinlere göre neredeyse tek başına kalmıştı, ordugahı çökmüş, düşman içeri dalmıştı. Bir Firavun'un esir düşmesine ramak kalan, Mısır tarihinin en kritik anlarından biriydi. Firavun, kişisel muhafızları ve savaş arabasıyla karşı saldırıya geçti, ancak asıl kurtuluş, tam o sırada yetişen Naan birlikleri ve geciken Ptah tümeniyle geldi. Ramses'in tek başına zafer kazandığı iddiası, sahadaki gerçeklerle örtüşmüyordu. Gün boyu süren çarpışmalarda iki taraf da ağır kayıplar verdi, ama Mısır ordusu Kadeş'i ele geçiremedi. Akşam olduğunda meydan, kazananı belli olmayan bir savaş alanına dönmüştü. Ramses ordusunu toplayıp Mısır'a geri döndü, oysa Kadeş kenti ve stratejik Amurru bölgesi, savaştan sonra da Hititlerin elinde kaldı. Sefer, ilan edilen amacına asla ulaşamamıştı. Ülkesine döndüğünde Ramses, Karnak'tan Abu Simbel'e kadar tapınak duvarlarına kendi zaferini kazıttı. Pentaur şiiri ve Kadeş bülteni, onu düşmanı tek başına yenen kahraman bir firavun olarak ölümsüzleştirdi. Ama gerçek cephede durum farklıydı, iki imparatorluk arasında yıllarca süren gergin bir denge, ara sıra patlak veren sınır çatışmalarıyla devam etti. Ne Mısır ne de Hititler, kesin bir üstünlük sağlayabilmişti. 16 yıl sonra, M.Ö. 1259'da, yeni Hitit kralı Hattuşili ile Ramses arasında tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşması imzalandı. Gümüş bir tablete kazınan bu metin, iki imparatorluğun da savaştan bıktığının en açık kanıtıydı. Hattuşa arşivlerinde ve Mısır tapınaklarında bulunan bu antlaşmanın dili, bir galibin mağluba dayattığı şartları değil, iki eşit gücün karşılıklı uzlaşmasını yansıtıyordu. Sınırlar, esir iadesi ve karşılıklı yardım maddeleriyle her iki tarafta eşit ağırlıkta yer alıyordu. İşte bu eşitlik, Kadeş'te Ramses'in anlattığı zaferin arkasındaki en güçlü kanıttı, savaş alanında kazanan belli değildi, belki de gerçek galip sahadan çok, taş üzerine kazınan hikayeydi. Bugün soru hala geçerli. Kadeş'te gerçekten kim kazandı?